Herkese selam sevgili güzel kardeşlerim. Genellikle yüzümü gösterdiğim türden içerikler yapıyorum. Bu kanalda sanatçıların hayatını anlattığım içerikler var. Konsept gereği yüzümü göstermenin çok gereği yok. Zaten yüzümü göstermenin de gereği yok. Ben hayatını anlattığım sanatçılar kadar ünlü bir insan değilim. Ama bazı istisna durumlarda ekran karşısına, sizlerin karşınıza çıkabiliyorum. Bugün beni sizin karşınıza getiren o istisna durum nedir diye soracak olursanız, bugünkü gündem olmasa da çok yakın bir geçmişte Adile Naşit'le ilgili ortaya atılan bir iddianın beni üzmüş olması, duygu ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmış olma isteğimden kaynaklanıyor. Beni üzen konu sizleri de muhtemelen üzecektir. Nedir o derseniz sizlere bir video izleteceğim. Önce o videoyu izleyin, üzerine yorum yapalım. Duyuyor. Koşuyor mezarlığa, çığlık yok. Ertesi gün bir daha alıyor, gece vakti yine gidiyor çığlığa, bakıyor yine bir şey yok. Ertesi gün bir daha artık dayanamıyor. Ben diyor bekleyeceğim burada diyor. Burada hangi mezardan bu çığlık geliyor bakacağız bakalım. Bekliyor tekrar bir çığlık yaklaşıyor. Bir çığlık daha yaklaşıyor. Bir çığlık daha gitmeyecek ya. Oraya kendini inat etmiş. O mezarı bulacak. En son bir gidiyor abi. Bir bakıyor ki mezarlıkta Adile Naşit'in mezarı. Direkt mezarlıklar müdürlüğüne haber veriyor. Eşlerine, dostlarına artık kim görevliyse haber veriyor. Ondan sonra geliyorlar mezarı kazıyorlar. Çünkü burada bir şey var. Burada bir şey var. Her gün aynı çığlık gece yarısı buradan geliyor. Mezarı bir açıyorlar. Nasıl bir manzara biliyor musun? Adile Naşit'in şu bacağı var ya. Ensesinden sokmuşlar, ağzından çıkarmışlar. Şimdi gördüğünüz bu adam Adile Naşit'le ilgili bu iddiaları ortaya atıyor ama ilk defa atan kişi bu değil. Daha öncesinden ben bundan 15 sene önce de belki de 20 sene önce de buna benzer iddialarla karşılaştığımı hatırlıyorum. İyi de Adile Naşit'le ilgili bu iddialar neden ortaya atılıyor? Tam olarak bilemiyorum, evet. Tam olarak bilmem de mümkün değil. Ama ben şöyle bir psikoloji düşünüyorum. Yani Adile Naşit'in gelebileceği kariyer seviyesine gelemeyecek ya da onun mertebesini, onun insani mertebelerini yakalayamayacak ve yakalayamayacakları için, kıskandıkları için mi acaba böyle şeyler yapıyorlar? Bunu bilmiyorum. İnsanların günahlarını, sevaplarını sorgulama haddi insanlara düşmez. Bu adam bir din adamı. Yani vaaz veriyor. Camide mi veriyor? Başka bir toplantı mekanında mı veriyor? Bu vaazı bilmiyorum ama çok büyük günaha giriyor. Adile Naşit 10 yaşındaki evladını kaybetmiş bir annedir, acılı bir annedir. Ondan sonrasında da Adile Naşit'in hiçbir zaman çocuğu olmadı başkası. Zaten 10 yaşı ya da o civarlardaki çocukların hepsi kendi çocuğu gibi gördü kadın. Biz onun filmleriyle büyüdük, onun uykudan önce masallarını izleyerek büyüdük. Ayrıca Adile Naşit bizim hafızamıza ve yüreğimize kazıdığımız çok değerli bir sanatçıdır. Adile Naşit bu ortaya atılan iddialardaki şeyleri yaşamak için nasıl bir günah işlemiş olabilir? Yani Adile Naşit'in o dönemlerde magazinlere düşen haberleri yoktu. Yani onunla yattı, onunla kalktı, bilmem ondan ayrıldı, bundan boşandı falan böyle haberleri yoktu. Böyle bir kadın değildi ki bu. Nasıl bir günah işlemiş olabilir? Sen Müslümansın da Adile Naşit Müslüman değil mi? Ha bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Müslüman olmayan sanatçılarla ilgili daha önceden bir video paylaşmıştım. Bu videonun içerisinde Adile Naşit'ten vardı. Ama şöyle bir durum var. Gerçekte babası zaten Müslüman. Annesi Amelie Hanım Rum kökenli bir kadındı. Fakat Adile Naşit anne tarafından değil baba tarafındaki Müslümanlığı tercih etmiş bir kadın. Vefatından sonra da cenazesi camiden kaldırılmıştır. Yine aynı şekilde Karacaahmet mezarlığında yani Müslüman mezarlığında Müslüman eşinin daha önceden ölen Müslüman eşinin yanına defnedilmiştir Müslüman geleneklerine göre. Seneler önce, yıllar önce ölmüş kadından ne istiyorsunuz kardeşim? Sen insanlara günah işlememesi konusunda örnekler göstererek insanlara İslamiyet adabı dersi ahlakını öğretmeye çalışıyorsun. Peki attığın iftira, attığın yalan ne olacak? Onu nereye koyacağız? Bu anlattığın şey gerçek değil. Peki gerçek olduğunu nasıl ispatlayabilirsin? Ya kardeşim bak bir şey söyleyeceğim şimdi. Müslümanlığın geçmişi belli. Müslüman olana kadar insanlarda günah işleyen yok muydu? Bütün günah işleyerek ölen insanların mezarlarında kim çığlık duydu şimdiye kadar? Adile Naşit'in mezarını açmışlar, bakmış ki bacağını kaldırmışlar, ensesinden girmiş, ağzından çıkmış. Ya öldükten sonra nerene dolaşmış çok önemi de yok. Zaten vücut bütünlüğü kalmıyor, kemik yığını kalıyor geriye. Sen o kemik yığınlarından nasıl öyle bir şekil gördün ya? Dünyada kötülüğe referans gösterilen en kötü insanlardan Firavun bile bugün layitini açtı. Yani layitinden çığlık gelmiyor. Layitini açtığın zaman bozulmamış, bütünlüğü bozulmamış bir mumyayla karşılaşıyorsunuz. Hiç de bacakları orası burası birbirine girmiş bir insan yok yani. Onlara niye olmamış?
Bizim çevremizde, benim oturduğum yer itibariyle, bulunduğum konum itibariyle çevremde Rum mezarlıkları, Ermeni mezarlıkları da var. Hiç o mezarlıkların etrafında da evler var. Hiç bugüne kadar kimse yıllardır o mezarlıklarda bir çığlık sesi falan duymadı. Nerenizden uyduruyorsunuz bunu? Hurafe hikayelerle insanlara Müslümanlık mı öğretilir ya? Kur'an-ı Kerim değil mi tek yol gösterici kardeşim? Bu adam Adile Naşit'in manevi hatırasına saldırmakla kalmıyor. Kemal Sunal'ın da manevi hatırasına saldırıyor. Onu da masonlukla suçluyor. Ona da geleceğim şimdi birazdan. Az önce ne dedim? Yol gösterici kitaptır Kur'an-ı Kerim, hepimize yeter. Ne diyor kitap? Andolsun ki eğri büğrü olmayan harflerle indirdik size diyor bunu. Eğer şöyle bir şey olsaydı, biz Kur'an-ı Kerim karmaşık bir şey olsaydı, insanları çözemeyeceği, anlamayacağı bir şey olsaydı, sadece alimlere danışarak öğrenebileceği bir şey olsaydı, ayeti Allah şu şekilde uzatırdı. Ya ben evet size bu Kur'an-ı Kerim'i eğri büğrü olmayan harflerle anlayasınız diye indirdim ama siz geri zekalısınız, anlamazsınız. Gidin kendinize yol göstericiler bulun. Onlardan daha derinlemesine, daha detaylı öğrenin. Böyle bir şey yok. Allah ayetinde dümdüz söylemiş. Anlayabileceğiniz şekilde indirdik size demiş. Bu kadar basit. Tek yol gösterici Kur'an-ı Kerim ya. Bu tip insanlara itibar etmeyin kardeşler. Kemal Sunal içinde mason demiş. Sen masonluğun ne olduğunu biliyor musun kardeşim? He? Masonluk öyle kolay mı oluyor? Sen bugün sevmediğin o masonlara gidip yalvarsan seni içine almazlar. Masonluğun kriterlerini, şartlarını biliyor musun sen? Yani burada son yıllarda gerçekten inanılmaz kötü şeyler yaşanıyor. İnsanlar ayrıştırıldılar. Beğenmedikleri, sevmedikleri insanlara ya mezarında orası burası birbirine girmiş diyorlar, çığlıklar geliyor diyorlar. Ya mason diyorlar, ya FETÖ'cü diyorlar, ya ocu diyorlar, ya bucu diyorlar. Ya arkadaşlar bıktık ya, bitmiyor bu insanlar ya. Hakikaten bitmiyor bu insanlar ya. Bu iş nereye kadar gider bilmiyorum. Ama ben bu videoyu çok fazla uzatmayacağım. Kötü bir şey de söylemiyorum, hakaret de etmiyorum kimseye ama bu tip insanların bu anlattıkları hurafe hikayelere inanmayın. Bakın size bitirmeden videoyu bir örnek vereyim. Benim eniştemin bir abisi vardı, beni çok severdi, çocuktum o zamanlar. Bir hikaye anlattı bana. Onun şivesiyle size anlatayım. Beni çağırdı kasına. Mehdi, bak kuzum, bir sefer ne oldu biliyor musun? Sabah şafak saatinde bir baktım ki diyor. Davul zurna çalıyor aşağıda. Düğün tutmuşlar. Horon vuruyorlar. Sonra ne oldu diyorum. Kalktım diyor. Merak ettim diyor. Kimin düğünü diyor. Orana doğru gittim ki diyor. İnsanların hepsi diyor tavşan oldu kaçtı diyor. Bunu anlattığı zaman ben 14 yaşındaydım. Ula Metin. Bir korktum. Şimdi halüsinasyon mu gördü? Ne gördü bilmiyorum. Yani köy yerlerinde böyle korkularla yetişmiş insanların bu şekilde halüsinasyonlar görmesi çok olasıydı zaten. İyi de o günkü bu hurafe hikayeler bugünün teknolojisinde, yapay zeka teknolojisinin geldiği 21. yüzyılda hala itibar edip inanacaksak bize de yazıklar olsun. Bir sonraki videoda görüşene kadar sevgiyle kalın.